Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi kat kat, görüntüsü şahane bir börek tarifi hazırladım. Bu harika milföy böreğin tarifini kaçırmadan izlemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için öncelikle yarım su bardağı ılık sütü ve yarım su bardağı ılık suyu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı da toz şekeri ekleyerek şeker ve maya eriyinceye kadar spatula ile güzelce karıştırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı da sirkeyi ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten çok az malzeme ile hazırlanan harika bir börek tarifi oluyor. Şimdi üzerine önceden elemiş olduğum unumu ve 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ederek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra spatulayı kenara alarak elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu arada unumu da yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekledim ve bu aşamaya kadar toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik herkesin evinde bulunabilecek 200 mililitrelik su bardağıdır. Ve ayrıca bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum bütün malzemeleri detaylı bir şekilde açıklama kısmına ekledim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi hamurumu yoğurma kabımda biraz toparladıktan sonra masamın üzerine biraz un serpiştirdim ve hamuru masanın üzerine alarak hamur tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yumruklaya yumruklaya hamuru eze eze yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yapmış olduğunuz hamur işinden o kadar güzel sonuç alırsınız. Ele yapışmayan hafiften sert kıvamda bir börek hamuru hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum ve üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle sıkıca kapatıyorum. Daha sonra üzerini temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Oda sıcaklığında dinlenen hamurum iyice kendini saldı, güzelce kabardı. Şimdi masamın üzerine alıyorum ve maya kokusunun çıkması için şöyle bir daha yoğuruyorum. Ve rulo şeklinde uzattıktan sonra hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamuru bu şekilde yuvarlayarak bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Ve bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezelerimi hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerini kurumaması için bir streç filmle kapatıyorum ve 10 dakika bezelerimi dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezelerimiz kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bezelerim yumuşacık bir kıvama ulaştı. Şimdi dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi açmak için yanıma 1 su bardağı un ve yarım su bardağı nişasta alıp karıştırmıştım. Sizler eğer evinizde nişastanız yoksa sadece unla da böreklerinizi açabilirsiniz. Hamurumuz o kadar güzel kıvam aldı ki çok kolay bir şekilde kısa süre içerisinde açılıyor. Sizler de eğer vermiş olduğum püf noktalara özen gösterirseniz hamurunuz çok rahat bir şekilde açılacaktır. Şimdi ilk yufkamı açtıktan sonra 125 gram tereyağını eritmiştim ve üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ve açmış olduğum yufkanın her tarafına gelecek şekilde üzerini güzelce yağlıyorum. Ben tereyağı kullanmayı tercih ettim. Ancak evinizde tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Yufkamızı güzelce yağladıktan sonra bu şekilde kenarından içe doğru katlıyorum. Ve katlamış olduğum her katı da yine yağlamaya devam ediyorum. Bu aşamada gerçekten çok önemli arkadaşlar. Katlamış olduğunuz her katı güzelce yağlamanız gerekiyor.
Bu sayede böreklerimiz tel tel ayrılacaktır. Şimdi diğer katı da katlayıp yağladıktan sonra son katı üzerine kapatıyorum. Ve bu şekilde kare şeklinde yufkamı katlamış oluyorum. Hazırlamış olduğum yufkamı hemen kenara kaldırıyorum ve ikinci bezemi aynı şekilde açmaya başlıyorum. Sadece 4 beze açarak bir tepsi dolusu börek elde ediyoruz. Ve kullanmış olduğum malzemeleri sizler de gördünüz. Gerçekten çok az malzemeli ve ekonomik bir tarif oldu. Şimdi ikinci yufkamı da açıp güzelce yağladıktan sonra ilk açmış olduğum hamuru bu yufkanın ortasına yerleştiriyorum ve yine aralarını yağlayarak aynı şekilde katlıyorum. Bu şekilde yufkaları iç içe koyarak katladığımız için böreğimiz kat kat tel tel ayrılan bir görüntüye ulaşacak. Ben diğer yufkalarımı da açıp yağlayıp yine aynı şekilde hazırlamaya devam ederken sizlere de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basarak benim için yorum kısmına ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli ve kanalıma destek olmak istiyorsanız beğenmiş olduğunuz bu tarifi kaydederek görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şimdi bütün yufkalarımı iç içe koyarak aralarını yağladım ve güzelce katladım. Hazırlamış olduğum hamurun üzerini kurumaması için bir streç filmle kapatıyorum. Ve 1 saat dinlendirmek üzere buzluğa kaldırıyorum. Bu aşamada gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hamurunuzu hazırladıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa bir gecede dinlendirirseniz hamurunuz daha güzel olacaktır. Hamurlarım buzlukta dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırladım. İç harcı için bir kase lor peyniri ve biraz maydanoz kullandım. Ve bu arada hamurum da buzdolabında 1 saat dinlendi. Hamuru çıkardım ve altını üstünü güzelce unladıktan sonra yine oklavamla açmaya başlıyorum. Hamurumun altını üstünü ters yüz ederek oklavamla açmaya devam ediyorum. Kat kat bir hamur olduğu için her tarafının eşit bir şekilde açılması için bu şekilde ters yüz ederek çevirerek açmanızda fayda var. Ayrıca hamurunuzu açarken hızlı bir şekilde açmaya özen gösterin. Aksi takdirde soğuk olan hamurunuz ısınacaktır ve ısınan hamur kendini saldığı için açmakta güçlük çekebilirsiniz. Hamurumu ters yüz ederek açabildiğim kadar ince bir şekilde açtım ve açtığım hamuru öncelikle ortadan ikiye böldüm. Daha sonra 6 tane eşit parça olacak şekilde uzunlamasına kestim ve kesmiş olduğum hamur parçalarının uç kısımlarına bu şekilde çizikler attım. Şimdi şeklini vermek üzere kesmiş olduğum hamurlarımın orta kısımlarına hazırlamış olduğum iç harcını yerleştiriyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarına iç harcını da yerleştirdikten sonra şeklini vermeye başlıyorum. Böreklerime şeklini verirken hamurun uç kısmını iç harcının üzerine kapatıyorum ve iç harcı kenarlardan taşmaması için kenarlarını sıkılaştırıyorum. Daha sonra şeritler halinde kesmiş olduğum diğer parçayı da üzerine kapatarak böreğimin şeklini vermiş oluyorum. Sizlerin de görmüş olduğu üzere yapımı gerçekten çok keyifli ve kolay bir tarif oldu. Bu tarifte toplamda 12 adet börek elde ediyoruz. Az maliyetli ve çok bereketli bir börek tarifi oldu. Ve şimdi hızlı bir şekilde diğer böreklerimi de şeklini vererek hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum böreklerimi tepsime yerleştiriyorum ve üzerini temiz bir bezle kapatarak oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayası gelen böreklerim çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi artan yağımı bütün böreklerin üzerine sürüyorum. Ve daha sonra bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sütü güzelce karıştırdıktan sonra yine böreklerin üzerine bu karışımı da sürüyorum.
Bu arada ben yumurtalı karışımımı sürerken fırınımı da alt üst ayarda fanlı olacak şekilde 200 derecede ayarladım. Ve artık böreklerim hazır, pişirmek üzere fırınıma götürüyorum. 200 derecelik alt üst ayarda fanlı fırında böreklerimin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar güzelce pişirdim. Ve böreklerin ilk sıcağı çıktıktan sonra dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Böreklerin ne kadar milföy tadında, üzeri pul pul dökülen çıtır çıtır bir yapıda olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Bu börek tarifini denediğinizde bir daha dışarıdan milföy hamuru almayacağınıza emin olabilirsiniz. Ve kesinlikle içi de kat kat tel tel ayrılan bir yapıda oldu. Gerçekten tadıyla, görüntüsüyle şahane bir börek tarifi oldu. Eminim denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kesinlikle kendim beğenip soframa koymadığım hiçbir tarifi yayınlamıyorum. Gerçekten çok güzel bir börek tarifi oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda da görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum.